Zaman, uzay ve madde. Bunları evrenin değişmez ve temel bileşenleri olarak görüyoruz. Peki ya zaman, uzay ve madde aslında temel değilse ne olurdu? Günlük sezgilerimize tamamen ters düşen bu soru ilk anda çılgınca gelebilir. Ancak fizik dünyasında bazı öncü fikirler tam da bunu öne sürüyor. Evrenin en derin gerçekliği alıştığımız dört boyutlu uzay zamanın altında yatan daha basit bir düzenekten doğuyor olabilir. Eğer bu doğruysa bildiğimiz fizik yasalarını birleştirmenin yolu da bu daha derindeki yapıyı anlamaktan geçecektir. İşte bu videoda ele alacağımız Scale Time Theory, Türkçesiyle ölçek zaman kuramı. Tam olarak böyle radikal bir iddiayı inceliyor. Bu teoriye göre evrende temel kabul ettiğimiz şeyler zamanın akışı, uzayın dokusu, maddenin varlığı aslında daha temel bir dinamiğin yansımaları olarak ortaya çıkıyor. Alışıldık anlayışımızla çelişen bu fikir hem meraklı bir popüler bilim izleyicisi hem de uzman bir fizikçi için zihin açıcı bir düşünce deneyi vaat ediyor. Modern fiziğin iki büyük başarısı olan genel görelilik ve kuantum mekaniği evreni anlamamızda olağanüstü başarılar getirdi. Ne var ki bu iki teori yan yana geldiğinde birbirleriyle uyumsuz görünüyorlar. Genel görelilik kütle çekimini uzay ve zamanın bizzat bükülmesi olarak tanımlarken, kuantum mekaniği gerçekliği, olasılık dalgaları ve belirsizlikler üzerinden anlatıyor. Biri devasa kozmik ölçeklerde işlemiş, diğeri atom altı dünyada. Fakat ne zaman ikisini bir potada eritmeye çalışsak, matematiksel çelişkiler ve sonsuzluk problemleriyle karşılaşıyoruz. 10 yıllardır fizikçiler her şeyin teorisinin peşinde. Bu iki çerçeveyi birleştirmeye çalıştılar. Kuantum alan teorileri, sicim kuramı ve döngü kuantum kütle çekimi gibi yaklaşımlar önemli mesafe kat etse de halen nihai ve tutarlı bir bileşik teori ortaya koyabilmiş değiller. Özellikle aşırı şartlarda, örneğin kara delik teknikleri ya da büyük patlamanın başlangıç anı, mevcut teorilerimiz yetersiz kalıyor. Bu çıkmaz bazı fizikçileri çığır açan bir soruya yöneltiyor. Çözüm klasik teorileri zorla birleştirmeye çalışmak yerine ikisinin de türediği daha derin bir altyapıyı keşfetmek olabilir mi? Scale Time teori, ölçek zaman kuramı işte tam da böyle bir derin altyapı öneriyor. Alışageldiğimiz dört boyutlu uzay ve zamandan başlamak yerine bu teori evrenin temelini çok daha basit bir şeyle kuruyor. İki boyutlu düz bir yüzey ve tek bir kural. Bu sıra dışı yaklaşım evrendeki tüm karmaşıklığın, uzayın kendisi, zamanın akışı, parçacıklar, kuvvetler ve hatta kuantum grafiklerinin bu iki boyutlu düzlemdeki basit dinamikten, tıpkı durgun suya atılan bir taşın yaydığı dalgalar gibi doğal olarak doğduğunu öne sürüyor. Gündelik aklımıza ters gelen bu fikir aslında çok çarpıcı bir sadelik içermektedir. Tek bir basit başlangıç doğru kurguyla bildiğimiz tüm fiziği üretebilir. Bu yeni çerçevenin kalbinde scale flux korunum ilkesi, yani ölçek akısının korunumu yer alıyor. Bunu hayal etmek için su dolu bir kaba mürekkep damlattığınızı düşünün. Mürekkep damlası suda halkalar halinde genişler. Scale time teoride de genişleyen şey mürekkep değil, soyut bir alan ölçek büyümesidir. Ve kritik olan nokta alanın genişleme hızının sabit kalmasıdır. Yani iki boyutlu düzlemdeki bu dalgalar genişlerken her birim zamanda kapladıkları alan belirli bir oranda artar. Ve bu oran asla değişmez. Tek bir derin simetri ilkesinden kaynaklanan bu korunum kuralı evrenin gördüğümüz tüm karmaşık yapısını üretebilecek tohum olarak sunuluyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bunu kavramak için bir benzetme yapalım. Bir film izlediğinizde gözünüzün önünde 3 boyutlu, hareketli, sesli bir dünya canlanır. Ama aslında film düz bir perdede beliren ışık desenlerinden ibarettir. Derinlik ve hareket hissi bu iki boyutlu yüzeyde akan basit karelerin işlenmiş sonucudur. Bu teoride de benzer şekilde bizim gerçeklik dediğimiz deneyimin daha temel bir iki boyutlu taşıyıcı üzerinde akan basit bir dinamiğin okumuş çıktısı olabileceğini söylüyor. Elbette bu bir benzetme. Bizim evrenimiz bir film değildir. Ancak bu örnek karmaşık görünen bir gerçekliğin daha basit bir temel üzerinden nasıl ortaya çıkabileceğini akılda canlandırmamıza yardımcı oluyor. Sonuç itibariyle ölçek zaman kuramı ya uzay, zaman ve hatta kuantum kuralları bile aslında temel değil de ortaya çıkmış şeylerse sorusunu ortaya atarak hepimizi şaşırtan radikal bir pencere açıyor. Bu teorinin yapı taşlarını ve bu yapıdan nasıl bildiğimiz fizik olgularının doğduğunu adım adım inceleyelim. Öncelikle teori fiziksel gerçekliğin başladığı özel bileşik tanımlıyor. Şimdiki ölçek halkası. Buna present scale ring deniyor. Bunu fizik öncesi soyut dinamiklerin ölçebildiğimiz fiziksel evrene geçiş yaptığı eşik olarak düşünebiliriz.
şimdiki ölçek halkasının altında yatan sadece iki boyutlu taşıyıcı düzlemdeki taşıyıcı dinamik var. PSR'yi aşıp üstüne çıktığımızda ise cetveller, saatler, parçacıklar yani bildiğimiz 4 boyutlu fizik ortaya çıkar. Başka bir deyişle PSR evrenin şimdi dediğimiz anını ve ölçeğini tanımlar. Burası kuantum dalgalanmalarının klasik gerçekliğe dönüştüğü yerdir. Bu eşik öylesine temel bir rol oynar ki ışık hızı bile bu geçişin geometrisinden kaynaklanır. Işık hızı evrenimizin keyfi bir sabiti değil, bu yapıdan zorunlu olarak çıkan bir sonucudur. Peki kütle çekim bu resimde nerede? Einstein'ın genel görelilikte anlattığı gibi uzay zaman eğilmesi yerine kütle çekimini gecikme alanındaki değişimlere bağlar. Gecikme kavramı uzayın farklı bölgelerinin ne kadar hızlı örneklenip güncellendiğini ifade eder. Büyük kütleli bir cisim yakınında bu güncelleme hızı düşer. Adeta evrenin yerel saatinin yavaşladığı bir bölge oluşur. İşte biz bu olguyu kütle çekimsel çekim olarak deneyimliyoruz. Cisimler saatlerin yavaşladığı, yani kozmik saat hızının düştüğü bölgelere doğru çekilir gibi görünüyor. Bu yaklaşımda yer çekimi geometrik bir bükülme değil, evrensel örnekleme hızında gecikmeli alanın varyasyonudur. İlginç olan bu farklı bakışın matematiksel sonuçları yine Einstein'ınkine çok benzer çıkıyor. Yani Newton ve Einstein'ın kütle çekimiyle ilgili öngörüleri bu teori içinde ortaya konabiliyor. Ancak kök sebep farklı yorumlanıyor. Madde parçacıklar tarafına geldiğimizde teori parçacıkları en temel yapı taşları olmaktan çıkarıp daha derin bir süreç sonucu ortaya çıkan yan ürünler haline getiriyor. Şimdiki ölçek halkasından dışarıya doğru iki boyutlu taşıyıcı üzerindeki dalgaların yayılımında belli kritik ölçeklerde eşitleme olayları gerçekleşiyor. Ve bunlar evrenimizde ayrı parçacık türlerinin doğuşuna karşılık geliyor. Bunu şöyle hayal edebiliriz. Suya atılan taş misali yayılan halkalar düşünün. Ancak bu halkalar mesafeye göre değil de alana göre eşit aralıklarla oluşur. Her bir halka farklı bir parçacık türünü temsil etmektedir. Fotonlar ışık parçacıkları ilk halkayı oluşturuyorlar. Bunlar herhangi bir iç gerilime sahip değiller ve bu yüzden ışık hızında serbestçe yol alabiliyorlar. Daha ağır parçacıklar, örneğin elektronlar, protonlar, daha sonraki halkalarda ortaya çıkıyor. Ve teoriye göre bunlar bulundukları ölçeğe kilitlenmiş durumdalar. Bu kilitlenme söz konusu parçacığın sahip olduğu içsel şişme ile bağlantılı. Taşıyıcı alanın içinde adeta minik bir genişleme basıncı taşıyorlar. Ve bu da bize kütle olarak görünüyor. Yani bir parçacık ne kadar yüksek bir halkada ortaya çıkmışsa içsel enerjisi o kadar şişkin gibi düşünebiliriz. Ve dolayısıyla o kadar kütleli oluyor. Bu içsel enerji fazlası parçacığı kendi ölçeğine adeta yapıştırıyor. Sonuçta maddeyi oluşturan parçacıklar bu iki boyutlu evrensel dalganın belirli duraklarında kendi iç dinamiğiyle kilitlenmiş titreşim paketleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu teorinin cazibesi pek çok temel sabiti ve olguyu ön kabul olarak vermek yerine üretmeye çalışmasında yatıyor. Peki bu teori bildiğimiz fiziksel büyüklükleri nasıl açıklıyor? İşte birkaç önemli örnek. Teoriye göre ışık hızının değeri şimdiki ölçek halkasının eşik geometrisinin doğal bir sonucudur. İki boyutlu taşıyıcıda yayılan dalgalar ölçek halkasına ulaştığında belirli bir kritik alana erişiyor. Bu kritik eşik evrenimizin maksimum örnekleme hızını belirliyor. Bir başka deyişle ışık hızını tanımlıyor. Işık hızı burada keyfi bir sabit değil, evrenin temel okuma mekanizmasının zorunlu bir çıktısıdır. Bu bakımdan ışık hızı teoride ölçek akısının yarıçapının birleşiminden türetilebiliyor. Kütle kavramına gelirsek, kütle bu teoride maddenin iç yapısındaki fazladan ölçek genişlemesiyle ilişkilendiriliyor. Fotonlar taşıyıcıdan herhangi bir ekstra şişme, genişleme almadan çıkarlar. Bu yüzden kütleleri sıfırdır. Ancak diğer parçacıklar birden büyük bir içsel enflasyon faktörüyle gelirler. Bu fazla enerji onlara eylemsizlik kazandırır ki biz bunu kütle olarak ölçeriz. Teori bu ilişkiyi şekilde görüldüğü gibi basit bir formülle ifade ediyor. Yani eğer çi faktörü birden ne kadar fazlaysa parçacığın kütlesi de o oranda temel birim çarpanı ile artar. Bu şekilde kütlenin değeri de ilkelerden türeyen bir büyüklük oluyor. Örneğin çi 1 için m0, çi biraz büyükse küçük kütleli parçacık, çok büyükse daha ağır parçacık elde ediyoruz. Böylece kütle temel bir öz nitelik olmaktan çıkıp ölçek dalga dinamiğindeki bir fazladan enerjinin göstergesi haline geliyor. Teori kütle çekimini uzay zaman eğriliği yerine gecikme alanı ile açıklıyor. Bu alandaki değer lambda ile gösterilir ve 1 veya daha büyük olur. Lambda değeri birden ne kadar büyükse orada örnekleme hızı o kadar düşüktür. Yani zaman o kadar yavaş akar.
İşte bu değişken alan bir yerçekimsel potansiyel ortaya çıkarır. Bu potansiyel yakınlarda lambda yüksek yani zamanın daha yavaş olduğu bir bölge varsa cisimlerin oraya doğru hızlanmasına yol açar. Tıpkı Newton'un yerçekim potansiyelindeki gibi negatiftir ve düşey yönde ivme üretir. Önemlisi bu yaklaşımla hesaplanan kütle çekim etkileri Einstein'ın genel görelilik tahminleriyle örtüşür. Işığın sapması, yörünge kaymaları gibi fenomenler sayısal olarak yeniden elde edilebilir. Ancak burada Newton'un kütle çekim sabiti ya da uzay zaman geometrisi girişi yapmadan sadece ölçek akısının korunumu ve örnekleme hızı değişkenleriyle bu sonuçlara varılmış olur. Bu da kütle çekiminin teori içinde türetilmiş bir sonuç olduğunu gösterir. Elbette henüz tüm sabitlerin değeri tam yerine oturtulmuş değil. Ölçek akısı ve kritik alan gibi parametreler deneyle kalibre edilmeyi bekliyor. Fakat en azından ilkesel düzeyde kütle çekimin kaynaklandığı mekanizma bu teoride belirgin bir şekilde formüle ediliyor. Buraya kadar teorinin ana bileşenlerini ve genel görelilik kuramı ile olan ilişkilerini tanımladık. Bir sonraki bölümde teorinin kuantum fiziği ile olan ilişkilerine, kuantum fiziğinin bu pencereden yeniden yorumlanmasına ve etkileşim ve madde dinamiklerine bakacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.